Mezopotamya'nın bereketli topraklarında gökyüzüne uzanan devasa yapılar yükseliyordu. Bunlar yalnızca mimari eserler değil, aynı zamanda Sümer halkının inancının somut yansımalarıydı. Ziguratlar, tanrıların dünyasına bir adım daha yaklaşmak isteyen insanların yarattığı görkemli yapılar. Sümer halkı için ziguratlar, tanrıların yeryüzüne inişini simgeleyen kutsal mekanlardı. Bu yapılar gökyüzü ile yeryüzü arasında bir köprü görevi görüyordu. Ziguratlar, Sümer tapınak kültürünün kalbiydi. Her Sümer şehri bir tanrıya adanmış bir zigurat etrafında şekillenirdi. Uruk'ta İnanlı için, Nippur'da Enlil için, Eridu'da Enki için inşa edilmiş devasa ziguratlar yalnızca dini ritüellerin değil, aynı zamanda şehrin sosyal ve politik yaşamının da merkeziydi. Ziguratlar, tanrıların dünyasına bir adım daha yaklaşmak için inşa edilmiş basamaklı yapılar olarak tasarlanmıştı. Her bir basamak, gökyüzüne doğru yükselen bir merdiven gibiydi. Bu yapılar sadece tanrılara adanmış ibadet yerleri değil, aynı zamanda tanrılara birer ev olarak da görülürdü. Sümerler, tanrıların fiziksel varlıklarının ziguratlarda bulunduğuna inanırdı. Tabletlerde şöyle yazılır: Zigurat, Tanrı'nın tahtıdır. Onun nefesi burada hissedilir. Varlığı burada görülür. Bir zigurat yalnızca dış güzelliğiyle değil, içindeki kutsal alanlarıyla da dikkat çekerdi. En üst kat genellikle bir tanrının sembollerini ve heykellerini barındıran bir tapınak olurdu. Bu tapınakta yalnızca rahipler bulunabilirdi. Sümer rahipleri tanrıların dünyasına hizmet eden aracılar olarak kabul edilirdi. Onların görevi tanrılarla iletişim kurmak, ritüelleri gerçekleştirmek ve halkın tanrılardan gelen lütufları almasını sağlamaktı. Ziguratların mimarisi sadece bir tapınak değil, aynı zamanda bir güç ve otorite simgesiydi. Bu yapılar Sümer krallarının tanrılarla olan ilişkilerini göstermek için de kullanılırdı. Krallar, ziguratların inşasıyla tanrıların yeryüzündeki temsilcileri olduklarını kanıtlamak istiyordu. Bir ziguratın büyüklüğü yalnızca tanrının değil, aynı zamanda kralın gücünü de ifade ederdi. Ziguratların yapımı büyük bir toplumsal çabanın sonucuydu. Bu devasa yapılar yüzlerce işçinin yıllarca süren emeğiyle inşa edilirdi. Kerpiç ve taş kullanılarak yapılan bu yapılar Sümer halkının teknolojik ve mühendislik bilgisini de yansıtırdı. Her bir basamak büyük bir dikkatle yerleştirilmiş, yapının tüm unsurları tanrılara duyulan saygıyı ifade edecek şekilde tasarlanmıştı. Ziguratların çevresinde tanrıların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan ritüeller gerçekleşirdi. Sümerler, tanrıların insanların sevgisine ve bağlılığına ihtiyaç duyduğuna inanırdı. Rahipler her gün tanrılara yiyecek ve içecek sunar, dualar eder ve ilahiler söylerdi. Bu ritüeller, tanrıların halk üzerindeki koruyucu bir etkisi olduğuna olan inancı pekiştirirdi. Bir ziguratın inşa edilmesi yalnızca fiziksel bir başarı değil, aynı zamanda halkın tanrılarla olan bağını güçlendiren bir olaydı. İnşaat sırasında düzenlenen törenler, tapınak tamamlandığında yapılan festivaller ve halkın bir araya gelerek tanrıları duyduğu şükranı ifade etmesi, Sümer toplumunun din merkezli yapısını gözler önüne seriyordu. Ziguratlar, Sümerlerin inancının somut bir sembolüydü. Gökyüzüne yükselen bu yapılar yalnızca tanrıların değil, aynı zamanda insanlığın göklere olan özlemini de temsil ediyordu. Her basamak bir duanın, bir ritüelin veya bir tanrıya duyulan bağlılığın fiziksel bir yansımasıydı. Bu yapılar zamanın ötesine geçen bir mesaj taşıyordu. İnsanlar tanrılarına olan inançlarını yalnızca kalplerinde değil, aynı zamanda taş ve toprakla inşa ettikleri bu devasa yapılarla da ifade ediyordu. Sümer tapınakları yalnızca bir ibadet mekanı değil, tanrılar ve insanlar arasındaki bağın kutsal bir merkeziydi. Tapınaklar tanrıların evi olarak görülür, burada gerçekleştirilen her ritüel tanrıların insanlara lütuflarını iletmesi için bir aracı olurdu. Bu kutsal mekanlar Sümer toplumunun tüm yaşamını şekillendiren bir merkezdi. Sümerliler tanrıların günlük ihtiyaçlarının insanlar tarafından karşılandığına inanırdı. Tapınaklarda tanrılara düzenli olarak yiyecek ve içecek sunulurdu. Bu ritüeller yalnızca tanrıların ihtiyaçlarını karşılamakta kalmaz, aynı zamanda toplumun düzenini ve refahını korumak için bir bağ oluştururdu. Sümer tabletlerinde bu ritüeller hakkında şöyle yazar: Tanrılara sunulan ekmek ve şarap, toprağın bereketini ve halkın bağlılığını temsil eder. Tapınaklarda düzenlenen bu sunular, rahipler tarafından büyük bir özenle hazırlanırdı. Rahipler, tanrıların dünyasına adanmış, seçilmiş bireylerdi. Onların görevi, yalnızca tanrılara hizmet etmek değil, aynı zamanda halkla
tanrılar arasında bir köprü olmaktı. Rahipler tanrılara yapılan sunumları düzenler, ilahiler söyler ve dualar ederdi. Sümer toplumunda rahipler kutsal bir statüye sahipti ve toplumun en saygın figürleri arasında yer alırdı. Bir Sümer tapınağında gerçekleştirilen ritüeller yalnızca fiziksel bir sunudan ibaret değildi. Her ritüel tanrılara duyulan minnettarlığı ifade eden bir ilahiyle başlardı. Bu ilahiler tanrıların güçlerini ve hikayelerini yüceltirdi. Örneğin İnanna için söylenen bir ilahide şöyle denir: Ey İnanna, yıldızların kraliçesi, aşkın ve savaşın tanrıçası, senin ışığın karanlığı aydınlatır, yeryüzü senin adınla yeşerir. Ritüellerin bir diğer önemli unsuru tanrılara adanan kurbanlardı. Bu kurbanlar genellikle hayvanlardan ya da yiyeceklerden oluşurdu. Tanrılara sunulan her şey onlara olan bağlılığın ve saygının bir göstergesiydi. Ancak bu ritüellerin amacı yalnızca tanrılara hizmet etmek değildi. Aynı zamanda tanrılarla bir anlaşma yapma, onlardan koruma ve lütuf isteme niyeti taşıyordu. Tapınakların bir diğer önemli rolü yılda bir kez düzenlenen büyük festivallerdi. Bu festivaller Sümer toplumunun yaşamında merkezi bir yer tutardı. Örneğin yeni yılın başlangıcında düzenlenen Akitu Festivali, tanrılara olan minnettarlığı ifade etmek ve yeni bir yıl için bereket ve refah dilemek amacıyla gerçekleştirilirdi. Bu festival sırasında tanrılar için büyük kutlamalar yapılır, ilahiler söylenir ve halk tanrılara olan bağlılığını göstermek için tapınaklara akın ederdi. Tapınaklar aynı zamanda Sümer toplumunun sosyal ve ekonomik merkeziydi. Tapınaklar halkın ihtiyaçlarını karşılamak için depolama alanları, tahıl ambarları ve atölyeler barındırırdı. Sümer halkı tapınakları yalnızca dini bir mekan olarak değil, aynı zamanda yaşamlarını sürdüren bir merkez olarak görürdü. Tanrılara duyulan inancın fiziksel bir sembolü ve toplumun düzeninin bir parçasıydı. Sümer tapınakları tanrılara hizmet eden bir mekandan çok daha fazlasıydı. Bu yapılar Sümer halkının tanrılarla olan ilişkisini, yaşamın anlamını ve evrenin düzenini anlama çabasını simgeliyordu. Her ritüel, her ilahi, her sunu Sümer halkının tanrılarla kurduğu bağın bir yansımasıydı. Yalnızca antik Sümer'de değil, Mezopotamya'nın sonraki uygarlıklarında da kutsal mekanlar olarak görülmeye devam etti. Bu yapılar inancın ve medeniyetin kalıcı bir sembolü olarak Mezopotamya'nın tarihine damgasını vurdu. Sümer tanrıları yalnızca tapınaklarda ya da mitolojik hikayelerde değil, halkın günlük yaşamının her köşesinde hissediliyordu. Sümer halkı tanrıları yalnızca tapınmaya değer yüce varlıklar olarak görmedi, onları yaşamlarının bir parçası haline getirdi. Tanrılar günlük işlerde rehber, zorluklarda koruyucu ve toplumsal düzenin temel taşıydı. Bu konuyla alakalı tabletlerde şöyle bir yazı yazar: Her şehir Tanrı'nın gölgesinde büyür. Tanrı'nın varlığı o şehrin ruhudur. Tanrıların günlük hayatta en çok hissedildiği yerlerden biri tarım ve bereketti. Sümerler için tarım yaşamın merkeziydi ve bu tarımın başarıya ulaşması tamamen tanrıların lütfuna bağlıydı. Enki, suların efendisi olarak tarlaların sulanmasını ve nehirlerin taşmasını kontrol ediyordu. Her hasat mevsiminden önce Enki'ye sunular yapılır, dualar edilirdi. Tanrıların bir diğer etkisi Sümer halkının sosyal düzenindeydi. Sümer toplumu tanrıların koyduğu kurallara dayalı bir sistemle yönetiliyordu. Adaletin ve düzenin tanrısı olan Utu, yalnızca güneşin döngüsünü değil, aynı zamanda insan davranışlarının ahlaki çerçevesinde düzenlerdi. Utu'nun sembolü olan güneş diski her sabah gökyüzüne yükseldiğinde insanlara dürüstlük ve adaleti hatırlatırdı. Tabletlerde şöyle yazar: Utu'nun ışığı yalanları açığa çıkarır. Onun ışığında adalet yerini bulur. Sümerler için tanrılar günlük ticaretin bile bir parçasıydı. Ticaret yollarını koruyan tanrılar, tüccarların güvenliğini sağlar ve zenginliklerinin tanrılara olan bağlılıklarıyla arttığını hatırlatırdı. Bir tüccar her yolculuğuna başlamadan önce bir tanrıya dua eder, dönüşünde ise ona bir sunu yapardı. Bu yalnızca minnettarlığın değil, aynı zamanda güvenin bir ifadesiydi. Tanrıların etkisi yalnızca toplumun genel yapısını değil, bireylerin yaşamlarını da şekillendiriyordu. Her Sümer ailesinin evinde bir tanrıya adanmış küçük bir alan bulunurdu. Bu alanlarda dualar edilir, küçük sunular bırakılırdı. Bir çocuğun doğumu, bir evliliğin kutlanması ya da bir ölümün yasının tutulması gibi her önemli olay tanrılara adanmış bir ritüelle kutlanırdı. Bu, tanrıların yalnızca büyük olaylarda değil, hayatın her anında var olduğunu hatırlatıyordu. Sümerler için tanrıların günlük yaşama etkisi onların toplum üzerindeki gücünü de pekiştiriyordu. Tapınak rahipleri yalnızca tanrılara hizmet eden kişiler değil, aynı zamanda halkın hayatına yön veren liderlerdi.
Bu rahipler tanrılarla iletişim kurarak onların isteklerini halka iletir ve toplumun düzenini sağlamada önemli bir rol oynarlardı. Sümer tanrıları yalnızca mitolojik hikayelerin değil, hayatın ta kendisinin bir parçasıydı. Onlar Sümer halkının her nefesinde, her duasında ve her adımında var olan güçlerdi. Güneşin doğuşundan nehirlerin akışına, tarlaların bereketinden bir çocuğun ilk nefesine kadar her şey tanrıların gözetimi altında gerçekleşirdi. Sümer mitolojisi yalnızca geçmişin bir hikayesi değil, aynı zamanda yaşamın kutsallığını anlamamızı sağlayan bir öğretidir. Tanrıların günlük hayata olan etkisi, Sümer toplumunun dinamiklerini ve değerlerini şekillendiren temel unsurlardan biriydi. Bu tanrılar yalnızca yüce varlıklar değil, aynı zamanda halkın rehberiydi. Sümer mitolojisi yalnızca tanrıların ve insanların hikayesini anlatmaz. Aynı zamanda evrenin, yaşamın ve insanlık durumunun derin anlamını keşfetmek için bir rehber sunar. Bu mitoloji düzen ve kaos, yaşam ve ölüm, güç ve zaaflar gibi evrensel temaları işler. Sümer halkı için bu hikayeler yalnızca geçmişte yaşanmış olaylar değil, aynı zamanda bugün ve gelecekte anlam bulmak için birer pusuladır. Sümer mitolojisinin temelini düzen ve kaos arasındaki mücadele oluşturur. Bu iki zıt güç yalnızca tanrıların değil, insanlığın da hayatını şekillendirir. Düzen, evrenin işleyişini sağlayan bir yapıdır. Kaos ise bu düzeni sürekli olarak tehdit eden bir güçtür. Sümer tanrıları bu dengenin korunması için sürekli bir mücadele içindedir. Tabletlerde kaosun yalnızca dışsal bir tehdit değil, aynı zamanda her bireyin içinde var olan bir güç olduğu belirtilir. İnsanlığın görevi tanrılar gibi bu kaosu dizginlemek ve yaşamlarında düzeni sağlamaktır. Sümer tabletlerinde bununla alakalı şöyle bir yazı yazar. Kaos yalnızca tanrıların gölgesinde saklanmaz. O, insanın kalbinin derinliklerinde de bulunur. Bu felsefe yalnızca Sümer toplumu için değil, tüm insanlık için evrensel bir ders taşır. Sümer mitolojisi her bireyin kendi içsel kaosuyla yüzleşmesi ve bu kaosu düzenlemesi gerektiğini öğretir. Sümer mitolojisinde yaşam, tanrılar tarafından insanlara bahşedilen bir armağandır. Ancak bu armağan aynı zamanda ölümün gölgesiyle şekillenir. Gılgamış destanında olduğu gibi Sümer mitolojisi insanın ölümsüzlük arayışını ve yaşamın geçiciliğini ele alır. Gılgamış'ın Enkidu'nun ölümü karşısındaki acısı yalnızca bir dostun yasını tutma değil, aynı zamanda insanın kendi ölümlülüğünü anlamasıdır. Bu mitoloji yaşamın geçici olduğunu kabul etmenin, onu anlamlı kılmanın bir yolu olduğunu gösterir. Tabletlerde bu konu hakkında bir söz vardır. Yaşam, toprağa düşen bir yağmur damlası gibidir. Kısa bir an için parıldar, sonra toprağın içine karışır. Bu bakış açısı Sümer toplumunun yaşamın her anını kutsal bir armağan olarak görmesini sağlar. İnsanlar tanrılara olan bağlılıklarıyla bu geçici hayatın anlamını bulur. Sümer mitolojisinde tanrılar büyük bir güce sahiptir. Ancak bu güç beraberinde büyük bir sorumluluk getirir. Enlil, rüzgarların ve fırtınaların tanrısı olarak evreni düzenler. Ancak onun her kararı insanlığın yaşamını doğrudan etkiler. Enki, bilgeliğin tanrısı olarak insanlara rehberlik eder. Ancak bu rehberlik büyük bir dikkat ve özen gerektirir. Gücün ağırlığını taşıyamayan, düzeni bozandır. Bu, Sümer toplumunda liderlere de yansıyan bir felsefedir. Krallar, tanrıların yeryüzündeki temsilcileri olarak görülür ve onların görevleri yalnızca yönetmek değil, aynı zamanda tanrılarla halk arasındaki bağı korumaktır. Gücün beraberinde sorumluluk getirdiği inancı Sümer toplumunun adalet ve düzen anlayışını şekillendirmiştir. Sümer mitolojisinin etkileri yalnızca antik çağlarda değil, günümüzde bile hissedilir. Mezopotamya'dan çıkan bu hikayeler dünya mitolojisinin temel taşlarından biri haline gelmiştir. Sümer tanrıları ve onların hikayeleri Babil, Asur ve diğer Mezopotamya medeniyetlerinin mitolojilerini derinden etkilemiştir. Ziguratlar ve Sümer tapınak kültürü yalnızca birer ibadet mekanı değil, aynı zamanda mimari ve mühendislik harikaları olarak insanlık tarihine damga vurmuştur. Bu yapılar tanrılara olan bağlılığın bir ifadesi olarak Sümer halkının inançlarını ve sanatsal başarılarını yansıtır. Tabletlerde Sümerlerin medeniyet üzerindeki etkisi hakkında şu ifadeler yer alır. Yazının, kanunun, sanatın ve bilimin temeli tanrıların öğretisinden gelir. Sümer mitolojisi düzen ve kaos, yaşam ve ölüm, güç ve sorumluluk gibi temalarla insanlığın en temel sorularına yanıt arar. Bu mitoloji yalnızca Sümer halkı için değil, bugün içinde bir anlam taşır. Gökyüzündeki yıldızlar, akan nehirler ve esen rüzgarlar. Sümer tanrıları insanlara bu dünyada bir iz bırakmanın, yaşamı anlamlı kılmanın önemini öğretir. Sümer tabletleri bu derin mesajı şu sözlerle özetler. İnsan, tanrılardan gelen bir nefesle yaratılmıştır. Onun görevi bu dünyada bir iz bırakmak ve tanrılara duyduğu minnettarlığı ifade etmektir.